Kızım. Açar mısın kapıyı? Tuğçe, aç yavrum kapıyı. Allah Allah. Ne oldu anne birdenbire böyle? Kızım hadi aç kapıyı, korkutma bizi. Tuğçe, aç yavrum şu kapıyı. Gidin! İstemiyorum hiçbirinizi, gidin! Yavrum, hadi aç kapıyı. Şimdi mi aklınıza geldi? Tuğçe. Gidin! İstemiyorum işte hiçbirinizi! Anlamıyor musunuz? Gidin! Tuğçe. Babacığım lütfen açar mısın şu kapıyı? Evladım, aç artık şu kapıyı. Üzme beni babaanneciğim, hadi. Gidin başımdan, gidin! İstemiyorum hiçbirinizi! Allah Allah, ne oldu bu çocuğa böyle birdenbire? Babacığım hadi lütfen aç kapıyı. Bak çok üzülüyorum. Aç hadi konuşalım. Elif benim kardeşim falan değil. Siz yalan söylüyorsunuz, yalan. Hem Elif öldü zaten. Babamın tek kızı benim işte, benim. Gir içeri gir. Gir çabuk. Çıkar şu montunu. Ayşegül, sen o kızı nereden tanıyorsun? Öyle abla abla diye tutturdun. Hasta olduğumda Muhsin amca beni hastaneye götürmüştü. O da hastaydı. Aynı odadaydık. Ne o? Hastanede mi tanıştınız yani? Hı hı. O uyuyordu. Ama sanki o ablayı ben önceden gördüm. Hatırlamıyorum ama. Hatırlamıyorsun yani. Sanki çok önceden onunla konuşmuştuk. Bilmiyorum ki. Allah Allah. Hatırlamaya mı başladı yoksa bu velet? Yok canım. Senin hiçbir şey bildiğin yok. Ben biliyorum o ablanın kim olduğunu. Hani seni şu kuyuya atmaya çalışan kadın vardı ya. Onun yakını işte. Gerçekten mi? Gerçek tabii. Ben biliyorum. İkisi de bir olmuş seni arıyorlar. Ne yapayım? Bıraksaydım da seni kuyuya mı atsalardı yani? Ama hiç kötü birine benzemiyordu. Bıraksaydım ben de seni orada. Görürdün iyi mi kötü mü diye. Seni ölümlerden ben kurtardım be. İyi hadi unut öyle abla yok işte. Ya bunun jeton düşmeye mi başladı ne?
Sen burada bekle. Ben şimdi sana çorba ısıtayım, olur mu? Bak, yine Nurten teyzem düşünüyor seni. Tanıyor mu acaba o kız sahiden de ya? Gerçekten hatırlamaya başladıysa yandık ki ne yandık ha. Biz keseyi doldurana kadar kafası yerine gelmez inşallah. Tuğçe'cim, bir bakar mısın bana? Yavrum, yapma böyle ama. Hem sana bunu kim söyledi? Hiçbirinizi istemiyorum. Gidin. Tuğçe'cim lütfen kalkar mısın? Hadi kızım. Yavrum, bak baban da ben de perişan olduk güzel kızım. Hadi ağlama babaanneciğim. Kalk bir tanem kalk. Kıyamam ben sana. Tuğçe. Hadi kalk kızım. Tuğçe'cim bir bakar mısın? Aferin kızıma. Hadi ağlamadan söyle. Elif'in senin kardeşin olduğunu kimden duydun? Babaannemle senden duydum. Elif Tuğçe'nin kardeşi dediniz. Tamam ağlama artık. Hem sen niye bu kadar üzüldün ki? Hani Elif'i çok seviyordun? Hani onu çok özlemiştin? Seviyorum. Ama senin de sadece beni sevmeni istiyorum. Senin tek kızın ben olmak istiyorum baba. Öylesin ya Tuğçe'cim. Hem Elif de ölmüş, babam bir tek sana kalmış. Seher, senin mutfakta işin yok mu? Müsaadenizle. Bir tanem. Bak bakayım bana. Hiç yakışıyor mu sana ağlamak ha? Ben çok korkuyorum. Neden kızım? Ya sen artık beni eskisi gibi sevmezsen? Ya artık benimle ilgilenmezsen? Benim güzel kızım. İpek saçlım. Biliyor musun? Bana ilk baba dediğinde bu odadaydık. Seni yatağına yatırıp iyi geceler öpücüğü kondurmuştum yanağına. İyi uykular benim biricik kızım demiştim. Sen de bana bakıp baba demiştin. Biliyor musun? O anki mutluluğumu dünyalara değişmem. Tıpkı sana olan sevgimin hiçbir zaman değişmeyeceği gibi. Baban haklı yavrum. Babaların yüreği kocamandır. İçinde bütün evlatlarına yetecek kadar sevgi vardır. Babacığım, Kızım. beni bir daha hiç bırakma, tamam mı? Tamam bir tanem. Kız! Ayşegül! Gel hadi. Ay, bunca işimin arasında bir de velede dadılık yapıyorum ya. Çektiğime değse bari. Kız kime diyorum ben be? Gel hadi.
bağırtıyorsun beni ya? Isıttım ettim, bir daha ayağına mı getireceğim ben senin bu çorbayı? Al. Otur şuraya. Al şunu zıkkımlan. Hadi. Şş, bana bak. Çabuk iç şu çorbayı da. Bak daha buraları toplayacaksın. Her taraf pırıl pırıl olacak ona göre ha. Ben Fatma'ya kadar gideceğim. Bana bak kız. Ben yokken sakın sokağa çıkayım deme, gebertirim seni ha. Tamam. Ben gelirken bir de öksürük şurubu alayım da. Şimdi bütün gece uyutmazsın sen beni. Ya ne bakıyorsun? İçsene şunu. Ay mıy. Al bakayım. Al. Ya aç ağzını hadi. İç diyorum. Çok sıcak ama. Aman be. İçmezsen içme. Seninle mi uğraşacağım? Allah'ım ya Rabbim. Hadi bakalım. Tekrar geçmiş olsun. Her şey için çok sağ ol Gonca. Eğer yardıma falan ihtiyacın olursa çekinme, haber ver bana. Tamam. Neyse, ben buradan ayrılayım. Arabam şurada ileride. Sen neyle gideceksin? Ben de bir taksi çeviririm artık. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Serdar, Arzu. hadi bin. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi sene, biri görecek şimdi. Elif'in öz kardeşi olduğunu öğrenecekti bir gün nasılsa. Ama bu şekilde öğrenmesi hiç hoş olmadı. Olan oldu artık anne. Ne yapalım? Çok sert tepki verdi. Sanki en yakın arkadaşı değil de husumet duyduğu biri gibi. Bizim ağzımızdan duysaydı daha farklı olurdu eminim. Alıştırarak yumuşak bir şekilde izah ederdik. Ama başkasından duyunca hırçınlaştı tabii. Bilmiyorum Kenan. Ama canım sıkılmadı değil. Elif aramızda olsaydı kardeş kardeşe geçinemeyecekler miydi acaba? Olur mu hiç anne? O daha çocuk. Kıskançlığı anlaşılır bir durum. Keşke Elif de... Şimdi durduk yere yarana tuz basar gibi. Anne Selim gelmiş. Gelmiş mi? Hani nerede? Dışarıda tek başına oturuyor. Anne dur. Ben yalnız gidip konuşurum. Selim. Ya içeri mi geçsek acaba? Hava çok soğudu. Dondu vallahi ellerim. Ya biraz daha duralım ne olur. Hem burası çok güzel. Ben ısıtırım ellerini. Isındı değil mi? Isındı. Fırın gibi oldu. Hatta terledim. Tamam tutmuyorum. Ya hayır şaka yaptım. Bırakma sakın. Bırakmam. Kanımı canımın son damlasına kadar bırakmayacağım.
Acaba biz yaşlanınca nasıl olacağız? Bilmem, benim saçlarım dökülür. Biraz beyazlar falan. Ya öyle değil. Yani ne bileyim 70 yaşına geldiğimizde hala böyle el ele tutuşuyor olacak mıyız? Şüphen mi var yoksa? Yok. Yok tabii de. Ne bileyim insan öyle geleceği düşününce bir garip oluyor. Acaba kaç çocuğumuz olacak? Bence o yaşta çocuklarımız değil, torunlarımızı sayacağız biz. O kadar iddialısın yani. Yani sadece çocuklarımıza güveniyorum. Bu kadar. Selim! Çok merak ettim seni. Telefonun da kapalıydı. Neredeydin oğlum sabahtan beri? Selim sana soruyorum. Zeynep'in yanına gittim. Anladım. Ne oldu peki? Sonuç? Bir kızım olacakmış abi. Demek cinsiyeti belli oldu ha? Çok sevindim Selim buna. Demek bir kız babası olacaksın. Aslan kardeşim benim. Niye böylesin peki Selim? Nasılım? Durgunsun, mutsuzsun. Sence abi? Şu an benim havalara uçmam lazım değil mi? Ama ben kızım olacağına sevinemiyorum bile. Çünkü Zeynep beni affetmedi. Affetmeyecekti. Ama sizin bir kızınız... Evet. Evet abi, bizim bir kızımız olacak. Ama ben onun doğumuna bile gidemeyeceğim belki. O ne demek şimdi? Zeynep çok kararlı abi. Onu tek başıma büyüteceğim diyor. Bana çok kızgın. Dünya yıkılsa beni affetmeyecek gibi. Bütün bunlara ben sebep oldum. Şimdi yaptıklarımın cezasını çekiyorum ben. Kaderimiz birbirine ne kadar çok benziyor değil mi abi? Sen de Elif'in yanında olamadın. Onun sana baba diyişini duyamadın. Ama en azından Tuğçe vardı yanında. O duyguyu onunla tattı. Ben... Böyle konuşma Selim. Zeynep bir sakinleşsin. Ondan sonra her şey yoluna girer. Ona söylediğim sözler için o kadar pişmanım ki. Sinirlerime hakim olamadım. Hem onu kaybettim, hem de kızımı. Sen önce bir sakin ol. Kızını kaybetmiş falan değilsin. Zeynep anlayışlı bir kız. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim abi. Bitti diye bağırdı yüzüme. Kızımı tek başıma büyüteceğim dedi. Neden geldiğini söylemeyecek misin? Sana da yaranılmıyor. Seni merak ettim. Hastane çıkışına geldim. Ne var bunda? Beni merak etmem pek alıştığım bir durum değildir de. Öyle deme.
O gün olanlardan sonra senin için gerçekten endişelendim ben. Tamam. Bir ton tatsız şey yaşadık. Aramızda pek iyi değil. Ama ne olursa olsun sen benim kızımın babasısın. Ve ben istesem de istemesem de hiçbir şey bu gerçeği değiştirmeyecek. Abi. Neyin var? İyi misin? Tuğçe. Elif'in kim olduğunu öğrendi. Nasıl yani? Kardeşi olduğunu mu diyorsun? Evet. Ne tepki verdi peki? Kıskandı. Daha doğrusu kabullenemedi. Ne dedi? Elif benim kardeşim değil. Senin kızın sadece ben olmak istiyorum dedi. Çok ağladı. Elif'in kardeşi olduğunu kabullenmek istemedi. Ama Elif zaten. Elif zaten burada yok diyecektin değil mi? O burada olmadığı halde kabullenemedi ya. O daha da tuhaf. Ama zamanla alışacak. Neyse. Hadi gel içeri girelim. Tuğçe benim tek evladım. Sırf bunun için bile çok önemlisin. Kızımı babası olarak kucaklayamadıktan sonra bu söylediklerinin hiçbir anlamı yok benim için. Biliyorum. Ben de senin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum Arzu. İşte bu yüzden ne yapıp edip kızımı alacağım yanıma. Ben de bunu istiyorum zaten. Yalanlardan sıkıldım artık. Nasıl yani? Kızım yanımda olsun istiyorum. Gerçek babası kızımın yanında olsun istiyorum. Sen doğru mu söylüyorsun? Niye yalan söyleyeyim ki? Günlerdir bunu düşünüyorum. Zorluk çekmeden üçümüz nasıl gerçek bir aile olarak yaşayabiliriz diye. Günlerdir buna kafa patlatıyorum. Onun anne ve babası biziz Arzu. Tuğçe'yi Kenan'dan alamamamız için hiçbir neden yok. Hadi Tuğçe'yi aldık diyelim. O zaman her şey toz pembe mi olacak zannediyorsun? Bütün sorunlar bitecek mi? Bizim ihtiyacımız olan tek şey para. Para. Senin tek derdin para, öyle değil mi? Yapma Allah aşkına. Birazcık mantıklı ol. Kızımızın alıştığı bir hayat var. Biz ona bu hayatı nasıl sağlayacağız? O daha çocuk. Yokluğu nasıl anlatacağız ona? Ne o? Sustun. Doğru söylüyorum değil mi? Ama bunun için benim bir planım var. Neymiş o plan? Babamın çok büyük bir serveti var. Ama Tuğçe'nin hakkı olan para şu an tek bir kişinin elinde. Gonca. Gonca'yı mı diyorsun sen? Evet. Ve bu parayı elde etmemizin tek bir yolu var. O da babamın Gonca'dan boşanması. Nasıl olacakmış o peki? Eğer babam Gonca'nın kendini aldattığını öğrenirse onu saniyede boşar. Gonca neden aldatsın babanı?
Biz istersek aldatır. Nasıl yani? Gonca'ya yaklaşacaksın Serdar. Böylece babam aranızda bir şey olduğunu düşünecek. Ve bir saniye bile düşünmeden Gonca'yı boşayacak. Sen delirmişsin Arzu. Benden ne istediğinin farkında mısın sen ha? Bu teklifini asla kabul etmiyorum, anlıyor musun? Asla! O kadar büyük konuşma Serdar. Mevzu Tuğçe. Sadece ben değilim. Ve senin kızın için yapamayacağın hiçbir şey yok. Zeynep abla. Ne bu halin böyle? Neyin var? Selim geldi. Abla hadi geç şöyle otur. O mu aradı seni? Abla? Sizin eve geldi. Ne? Nasıl? Ama Selim abi bizim evi nereden bulmuş ki? Bilmiyorum Feride. Bilmiyorum. Bulmuş işte, geldi. Tamam abla, sen sakin ol. Ben hemen geliyorum. Murat, sen fırına baktın mı? Sen söyledin değil mi? Zeynep ablanın bizde kaldığını sen söyledin. Ya Evet, ben söyledim. Ya neden yaptın böyle bir şeyi Murat? Zeynep abla bana güvenmişti. Tabii ben de sana. Hem sen söz vermedin bana kimseye söylemeyeceğim diye. Feride, bak. Onlar birbirlerini çok seviyorlar, tamam mı? Selim abi de çok ısrar etti. Ben de dayanamadım, söyledim. Ben de biliyorum birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini. Ben de çok üzülüyorum bu duruma. Ama Zeynep abla benden rica etti ya. Yerini kimsenin bilmesini istemiyordum. Vallahi biliyor musun Feride? Şu kadar bile pişman değilim. Çünkü biliyorum, onlar en yakın zamanda barışacaklar. Ben de çok istiyorum barışmalarını. Ama bu şekilde mi? Zeynep abla belli ki zamana bıraktı. Öfkeyle bir şey yapmak istemedi. Bilmiyorum. Of Murat, of. Ellerine sağlık Tülay'ım. Afiyet olsun canım. Az önce sen içeride telefonla kimle konuştun? Ha, iyi hatırlattın. Zeynep aradı. Ha, ne diyormuş? Feride'lerde kalıyormuş. Niye daha önce haber vermemiş ki? Canım biraz yalnız kalmak istemiş kız. Olmaz öyle şey ya. Yani biz burada dururken Feride'lerde kalmak da neyin nesi şimdi ya? Ne diyeyim Veysel, bir de ben mi kızın üstüne gideyim? Hem zaten birazdan lokantaya gidecekmiş. Yani merak edilecek bir şey yok. Lokantaya mı geçecekmiş? Valla bizim kızda da keçi inadı var ha. Kime çektiyse artık. Acaba? Ama yok, olmaz böyle ya. Onun yeri kocasının yanı. Bir an önce bu meseleyi halletmek lazım. Ay Veysel, ben de çok istiyorum barışsınlar. Nasıl olacak?
Ben lokantaya kadar gideyim. Şu kızla bir de ben konuşayım bari. Veysel abi. Abi dur da 2 dakika konuşalım ha. Veysel abi. Abi gözünü seveyim dur da 2 dakika konuşalım ya. Ulan it! Sen hala hangi yüzle karşıma çıkıyorsun lan? Hele ki kızıma yaptıklarından sonra. Abi ben Zeynep'i sevmekten başka bir şey yapmadım Veysel abi. Sus! Sevmenin de bir adabı, bir şeref olur be. Evli barklı kadına. Hele ki benim kızıma. Lan! Veysel abi bir dinle abi. Elimden bir kaza çıkma lan. Defol git lan buradan. Defol git. Lan kızımı tehdit ettim be. Evli barklı kadını kocasından boşanmaya zorladım. O benim kızım ulan. Kızım! Bana da gözümün içine baka baka yalan söyledi. Veysel abi. Lan Erkut, ben seni bir zamanlar adam sanırdım be. Şu üstündeki kumaşın değeri artmış ama sen adamlığını yitirmişsin be Erkut. Yitirmişsin. Abi benim Zeynep'le meselem başka. O şurayla ilgili bir mevzu abi. Ne yapsam söz geçiremiyorum, dinletemiyorum Veysel abi. Abi bak yeri geldi seninle az çok demedik bir kuru ekmeği paylaştık değil mi? Senin de Murat'ın da yeri bende bambaşka Veysel abi. Sen hala konuşuyor musun ya? Ha? Abi bak sen bu Necdet'i karşına almakla çok büyük hata ettin. Mesele Necdet yani ha? Öyle mi? Evet abi. O içeride ama adamları dışarıda. Yok ya. Ne haber? Öldürür mü beni ha? Öldürür mü? Öldürsün lan. Öldürsün. Abi bak ben buraya sadece seni uyarmaya geldim. Geçen sefer Necdet seni öldürmeye çalıştığında ben kurtarmadım mı abi? Bak adam emir verdi abi. Kesin emir verdi. Adamları seni bulduğu yerde indirecek. Bak abi sen bir müddet ortadan kaybol. Tamam mı? Sonra olayların akışına göre bakarız. Ben de o sırada bir çare düşünürüm. Kaderimiz birbirine ne kadar çok benziyor değil mi abi? Sen de Elif'in yanında olamadın. Onun sana baba diyişini duyamadın. Ama en azından Tuğçe vardı yanında. O duyguyu onunla tattın. Seviyorum. Ama senin de sadece beni sevmeni istiyorum. Senin tek kızın ben olmak istiyorum baba. Yani Kenan Bey, tıbben baba kız olmanız mümkün değil. Tuğçe'nin babası benim. Ne yapacağım ben Allah'ım? İşin içinden çıkamıyorum. Bana bir yol göster. Tuğçe benim kızım. Benim. Bu fikri alışsan iyi edersin. Çünkü artık kızımı senden geri alma vakti geldi. Ne demek bu şimdi ha? Ne demek bu şimdi? Kızımı benden alamazsın. Fon perde için bu ton nasıl olur acaba? İçine de böyle uzunca Fransız dantellerinden bir tül. Bence de harika olur. Affedersiniz. Suzan nerede? Hani benim kahvem? Ben hemen haber verip geliyorum efendim. Hayırdır?
Sen niye dolanıyorsun ortalıkta? Sipariş ettiğiniz tablolar geldi Gonca Hanım. Ay evet. Ya ben onları unutmuştum. Yalnız onların çerçeveleri değişecek. Metalik olsun istemiyorum. Tüm çerçeveler ahşap olsun. Daha sonra asarsınız. Peki Gonca Hanım. Hayırdır? Pek bir mutlu görünüyorsun. Hiç, böyle. Öylesine. Bir sana bakıyorum, bir sipariş ettiğin tablolara bakıyorum. Sonra içimden diyorum ki, bizim köylü Gonca ne anlasın sanat sepet işlerinden. Sonra bir gülme geliyor. Ha sen çok anlıyorsun yani. Ailemizin kültür sanatı uzmanı. Asıl uğraşacağın işler daha başlamadı Gonca Hanım. Alo. Evet. Evet 3 kişi. Ama bütün adamlar silahlı olacak. Merak etme. İş bitiminde paranın geri kalanını hesabınıza yatıracağım. Tamam. Bekliyorum. Alo. Neredesin? Geliyorum, az kaldı. Yoldayım. Ne oldu, bir şey mi oldu? Yo. Bugün eve gelme diyecektim. Eve mi gelmeyeyim? O niye ya? Bunu benden izin gibi düşün. Ya ne bileyim, felekten bir gece çal, telefonunu kapat falan. Ne diyorsun Arzu? Ne izninden bahsediyorsun? Gönlümden koptu diyelim. Hem evde işçiler var. Sürekli birileri girip çıkıyor falan, temizlik var. Ne temizliği ya? Bana ne temizlikten? Ne alakam var benim? Erkut soru sorma. İşim gücüm var benim. Bu gece eve gelme, tamam mı? İyi madem. Tamam. Yine ne işler peşindesin sen Arzu? Sen ne diyorsun baba? Sen o Erkut şerefsiziyle mi konuştun? Ya sen hala nasıl bu herifi adam yerine koyuyorsun ben anlamıyorum. Lan oğlum bir sus da dinle be. Necdet adamlarına talimat vermiş beni indirsinler diye. Ne diyorsun sen ya? Baba, bu Erkut şerefsizi yine bir dolaplar çeviriyor olmasın? Bak yine tufaya gelmeyelim. Vallahi ben de kıllanmadım değil ha. Ama düşünürsen şimdi koskoca Necdet Karapınar benim yüzümden hapis yatıyor. Bu Necdet var ya, eğer beni kafaya taktıysa sağ komaz beni. Ne yapacağız peki şimdi? Vallahi Erkut bir süre uzaklaş dedi. Ben de kaybolacağım işte bir süre ya. Nereye gideceksin ki baba? Ya bulurum ben bir çaresini, sen merak etme beni. Baba, bak benim aklım sende kalır. Olmaz böyle. Ya oğlum, bulurum ben çaresini ya. Sen merak etme. Sen eve göz kulak ol, yeter bana. Hadi. Hadi eyvallah. Baba, dikkatli ol. Kurulama bezi neredeydi? Hah. Nurten teyze gelmeden şunları masaya koyup kurulayıp yerleştirmem lazım.
Her şey tamam. Bir tek Serdar çağırmak kaldı. Kahvenizi getirdim Arzu Hanım. Koy şöyle. Kim geldi ki acaba? Öykü. Kenan gelmiş. Ne yapıyorsun, onu buradan gönder. Evde yok de. Tamam mı? Tamam Arzu Hanım. Hadi hemen çabuk hadi. Buyurun hoş geldiniz. Arzu evde mi? Arzu Hanım var çıktı. Ne zaman gelir? Saatini bilmiyorum. Kenan Bey, merhaba. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Merhaba Gonca. Arzu ile konuşmaya gelmiştim ama evde yokmuş sanırım. Arzu az önce geldi odasında. Öykü geldiğini fark etmemiş galiba. Öyle mi? Arzu Hanım'a gidin, hemen misafir olduğunu söyle. Tabii efendim. Buyurmaz mısınız? Öyle bekleyeyim. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenir